Evet canlarım, açık cezaevi izinleriyle ilgili bana bir yazı elime ulaştı. Teyit ettirdikten sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, açık cezaevi izinleri 31 Mayıs itibariyle son buluyor. Yani 1 Haziran itibariyle açık cezaevleri bitmiş ve cezaevlerine dönüş başlıyor. Bununla ilgili detaylı size bir açıklamada bulunacağım. Kısa ve öz olarak geçeceğim. Kimler nasıl başvurularda bulunacak onları da belirteceğim. Elime geçen yazıyı noktası virgülüne varana kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok önlem alınmıştı. Onlar artık yavaş yavaş zayıflatılıyor. Şimdi de açık cezaevlerinde kalan mahkumların Covid-19 izni uzatılmama kararı alındı. Bu gerekçeyle ilgili farklı bir yol izlenecek. Biliyorsunuz Covid-19 pandemi tüm dünyayı sardığı anda Adalet Bakanlığı bir karar almıştı ve bu karar kapsamında aslında şöyle söylenmişti. Bundan sonra açık cezaevindeki hükümlüler evlerine izinli olarak gidecekler denmişti. Devamında pandemi bitmeyince birkaç seferde bunun uzatılması söz konusu olmuştu. Yani bana gelen yazıyı sizlere telaffuz ediyorum. Hatta son olarak Mart ayının sonunda Mayıs ayının sonuna kadar olacak şekilde 2 aylık bir uzatma gerçekleşmişti. Ancak artık biliyorsunuz salgının seyri değişti. Dolayısıyla zaten Adalet Bakanlığı'nın da bundan böyle bir karar bekleniyordu. 31 Mayıs ayı sonu artık mahkumlar için son tarih. Dolayısıyla 1 Haziran başı itibariyle onlar cezaevlerine dönmüş olacaklar. Şimdi buraya kadar her şey normal arkadaşlar, ama bundan sonraki mahkumların dikkat etmesi gereken bir husus var. Ben de onu anlatacağım şimdi sizlere. Daha önce olmayan bir şey yapılacak. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün sitesine girilecek. Mahkumlar TC kimlik numaralarıyla ile birlikte 3 tane tercihte bulunacaklar. En yakından en uzağa kadar 3 cezaevi tercihinde bulunacak ve devamında da o cezaevlerine yerleştirilecek. Şimdi burada bir husus konusu, yerleştirme neye göre yapılacak? Bir husus var. Öncelikli olarak eğer ki mahkum az kalmış bir cezasından bahsediyorsak ailesine, bulunduğu yere, mevcuttaki ikametgahına en yakın yer tercih edilecek. Çünkü geçen süre zarfında pek çok mahkum da kendisine bir düzen, bir hayat kurdu. Bu göz önüne alınacak. Adalet Bakanlığı dolayısıyla en yakın yere yerleştirmiş olacaklar. Ama söz konusu mahkumun hala çok uzun süre cezaevinde bulunması gerekiyorsa, yatma süresi uzunsa bu kez tercih ettikleri arasındaki en uzak yere yerleştirilmiş olacak. Diyelim ki mahkum evine en yakın cezaevini tercih etti. Ancak o cezaevinde kontenjanlar doldu. Bu durumda ne olacak? Elbette ki bu durum yine en yakın neresi olabilir diye bakacak. Adalet Bakanlığı buradaki husus şu aslında. Haziran ayının 1'i itibariyle, yani 6. ayın 1'i itibariyle hangi cezaevi olursa olsun yerleştirildikleri cezaevine gitmeleri gerekiyor. Mahkumların dolayısıyla 31 Mayıs yani Mayıs ay sonu itibariyle izinleri bitecek. Herkesin bir an önce TC kimlik numarasıyla bu başvuruyu yapmış olması gerekiyor ki Haziran ayının 1'i itibariyle günü geldiğinde doğru cezaevine girişini yapabilmiş olsun. Bak arkadaşlar, aksi takdirde firari konuma düşecekler. Bu konuma düşmemeleri için bir an önce başvurmaları gerekiyor. Arkadaşlar gerçekten bu konuda biliyorsunuz aslında canlı yayın falan yapmayı düşünüyordum. Bu haber gelince bir an önce sizlere bu konuyu bilgilendirmek istedim. İnşallah daha sıcak gelişmeler oldukça bu konu üzerindeki bilgileri size aktarmaya devam edeceğim. Bu elime son gelen bir yazıydı. Bunu da sizlere paylaşmış olayım dedim. Tabii böyle haberleri de vermek üzücü haberler oluyor, ama bu geri dönüşler inşallah bunun da bir çaresini bulurlar diye düşünüyorum. Çünkü bu yargı paketleri bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde gündeme gelmişti. Zaten cezaevleri belirli bir doluluk oranını aşmış durumda. Tahmin ediyorum ki bir an önce yasayı yürürlüğe getirecekler, yeni yargı paketini, 6. yargı paketini. Temennimiz tekrar ailelerine, yuvalarına, yurtlarına kavuşmaları. Çünkü herkes bir hayat kurdu, herkes bir düzen kurdu.
Başvuruda gecikmeyin. Firari duruma da düşmelerini istemeyiz. Yapacak bir şey yoktur. En sıcak gelişmeleri yakın zamanda yine sizlerle paylaşacağım. Kalın sağlıcakla.